Herkese merhabalar. Bugün sizlere hem çok lezzetli hem de çok doyurucu bir çorba tarifi hazırladım. Hemen bu pratik ve lezzetli çorba tarifinin detaylarını geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak çorbamızın minik köftelerini hazırlıyoruz. Bunun için kıymanın içerisine birer çay kaşığı tuz, karabiber ve kimyonu ekleyelim. Dilerseniz bu aşamada köfte harcının içerisine minik bir soğanını da rendeleyerek ekleyebilirsiniz. Şimdi tüm malzemeleri şöyle elimle karıştırarak güzelce baharatların kıymanın içerisinde işlemesini sağlıyorum. Ve sonrasında hazır olan kıymamdan şöyle nohut büyüklüğünde parçalar kopararak şekil veriyorum. Dilerseniz bu köfteyi yaparken daha fazla kıyma kullanarak daha çok sayıda köfteler hazırlayıp dondurucuda önceden muhafaza edebilirsiniz. Tüm köftelere şekil verdikten sonra şimdi de bir tane orta boy havucu rendenin bu şekilde ince kısmıyla güzelce rendeliyorum. Bu çorbayı çocuklar çok sevdiği için ben içerisinde bir de havuç da kullanıyorum. Ardından havucu rendeledikten sonra bir tane de büyükçe diş sarımsak ilave ediyorum. Sizler yoğurtlu çorbalarda sarımsak aroması sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Bu şekilde malzemelerimi hazırladıktan sonra sıra geldi çorbamın yoğurtlu terbiyesini hazırlamaya. Kasemin içerisine 2 su bardağı kadar yoğurdu aktardım ve sonrasında içerisine bir tane yumurtayı ve bir dolu yemek kaşığı olacak şekilde de unu ilave ediyorum. Sonrasında içerisine şöyle küçük bir limonun suyunu da sıkarak tüm bu malzemeyi çırpıcı tel yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar iyice bir çırpıyorum. Çorbamda kullandığım yoğurt sulu kıvamlı olduğu için ben bu aşamada bu çırpma işlemini gerçekleştirdim. Sizler koyu kıvamlı bir yoğurt kullanacaksanız üzerine suyunu ekledikten sonra tüm malzemeleri ilave edip güzelce çırpın. 2 su bardağı kadar su eklemiş olduğum çorbamın terbiyesini de bu şekilde hazırladım. Şimdi uygun bir tencereyi ocağımın üzerine alıyorum ve 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Ve ardından rendelemiş olduğum sarımsak ve havuçları yağ içerisine aktararak diriliğini kaybedinceye kadar bir soteliyorum. Bu aşamada ocağınızın altı çok harlı ateşte olmasın ki havuçlarınız kavrulurken yanmasın. Sotelemiş olduğum havuçların içerisine kenarda hazırladığım çorbamın terbiyesini aktarıyorum. Bu aşamada kasemi de şöyle biraz suyla çalkalayıp onu da üzerine ilave ettim. Yoğurdun kesilmemesi için sürekli çırpma teliyle karıştırarak kaynayıncaya kadar çorbamı karıştırmaya devam ediyorum. Çorbam kaynamaya başladıktan sonra 2 yemek kaşığı olacak şekilde içerisine arpa şehriye ekledim. Arpa şehriye ile birlikte de çorbamı kaynatmaya devam ediyorum. Çorbamız kenarda kaynarken ayrı bir tavanın içerisine biraz sıvı yağ ekledim ve köftelerimi içerisinde kızartacağım. Ben sıvı yağ kullandım. Sizler dilerseniz bu aşamada tereyağı içinde de köftelerinizi kızartabilirsiniz. Minik köftelerimi şöyle ara ara da karıştırarak her yerinin eşit bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Minik köftelerim güzelce piştikten sonra bu aşamada içerisine bir tatlı kaşığı da kuru nane ilave ediyorum. Kuru nane ile birlikte de şöyle 5-10 saniye kadar karıştırdıktan sonra artık ocağımın altını kapatıyorum ve köftelerimi çorbamın içerisine aktarıyorum. Bu yaptığımız lebeniye çorbasının daha değişik bir versiyonu. İçerisinde nohut yok ama sizler seviyorsanız bu çorbanın içerisinde nohut da ekleyebilirsiniz. Bu şekliyle de çok lezzetli ve küçük çocukların da severek içtiği çok da besleyici bir çorba tarifi oluyor. Pişen çorbamın altını kapattım ve kenarda dinlendirdim. Ben yoğurt çorbalarında tuzu en son aşamada ekliyorum. Dinlenen çorbamın içerisine bu şekilde damak tadıma göre tuzumu da ilave ettim ve şöyle bir karıştırıyorum. Sizlere de tavsiyem yoğurtlu çorbaların kesilmemesi için tuzunu en son aşamada ilave edin.
Evet, lebeniye çorbamı kenarda biraz dinlendirdikten sonra servis tabağına alarak size son kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Hem besleyici hem de doyurucu bir çorba tarifini bugün sizlere sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.